Merhabalar. Bu hafta birazcık eğlenelim istiyorum. Bana çok fazla şu tarz sorular geliyor. İşte şu cinste hangi tür daha rahat bakılıyor? Hangisi daha zor? Hangisini alayım? Hangisini almayayım? Evde yangın oldu. İlk olarak hangi bitkiyi, hangi üç bitkiyi kurtarırsın? Arkadaşlar evde yangın falan çıkarsa benim kurtaracağım bir tane şey var. Öncelikle bu arkadaşı kurtarırım. Kendimle beraber bitkileri umursamam. Kimse kusura bakmasın değil mi anneciğim? O yüzden evimdeki cinsler arasında hangi türü kesinlikle bir kez daha alırım. Hangi türe bir daha bulaşmam. Bu hafta onları size anlatacağım. Birazcık rahat rahat böyle keyifli bir video izleyin istiyorum. Ama her şeyden önce ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Bu çocukta Mia Hanım olur beraber iç mekan tropikal bitkilerine bakım sağlıyoruz, araştırıyoruz, deneyimliyoruz. Bunların sonucunu da sizlere aktarıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Evet, ilk olarak filodendronlarla başlamak istiyorum. Hepimizin göz bebeği, bakımı çok kolay olan bir bitki cinsi filodendronlar. Bunlarla ilgili bakımı nasıl yapıyorum vesaire hepsini anlattım. Çok güzel videolar çektim. Şimdi benim için de tabii bu seçimler zor olacak çünkü hani hangi çocuğunu daha çok seviyorsun gibi bir şey. Bir tanesi daha yaramazdır, bir tanesi daha usludur ama seçim yapamazsın ya. Ama seçim yapacağım tabii ki. Şimdi filodendronlar arasında beni en az üzen, en mutlu olduğum, en gözümün bebeği diyeceğim bitki belki de sizi şaşırtacaktır. Philodendron yupi. Bu bitki çok aşırı yavaş bir şekilde büyüyor arkadaşlar ama ya bilmiyorum bir şey çok hoşuma gidiyor. Çok fazla nektarin de salgılıyor, böyle boncuk boncuk görmüşsünüzdür filodendronlarda, bunlar nektarin. Onlardan da çok fazla salgılıyor ama ayrı bir şeyi var bende. Niye bilmiyorum, çok özel geliyor bana. Hatta bunun varyeteli hali de var. Umarım bir gün denk gelirsem, uygun fiyatlı tabii ki denk gelirsem ondan bir tane almayı planlıyorum. Ay bilek kardinali var ama. Yok yupi diyeceğim. Şu an bilek kardinal bana bakıyor. Hayır yupi diyeceğim. En sevmediğim filodendron. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Philodendron Pink Princess. Philodendronların bu varyeteli, işte karamelli de var bende, Pink Princess'i de, Pink Princess yok sanırım, Marble Queen var. Ama Pink Princess'i bir kere aldım, bir daha asla almam. Hem varyeteli bitkiler videosunda aktarmıştım. Bu varyete eninde sonunda gidici oluyor. Hem de böyle ekstra bir mutsuzluğu oldu. Benim evimde bir türlü ben o bitkiyi mutlu edemedim. O yüzden bir daha alacağımı hiç zannetmiyorum. Tabii ki büyük konuşmamak da gerekiyor. Hani bir gün bir yerde uygun fiyatlı ve büyük bir tane bulursam, benim aldığım birazcık küçüktü çünkü. Büyük bir tane bulursam niye olmasın. Şimdi videoyu çekerken geldiğim, hangi cinse geldiysem o cinsin bütün türlerini evde bir geziyorum. Ondan sonra size anlatacağım. Alokasyalara gelelim. Fil kulakları hangisini kesinlikle çok seviyorum ve giderse kesinlikle bir tane daha alırım. Aynı fikirde olur musunuz bilmiyorum ama Alokasya cuprea ciddi anlamda çok güzel, çok güzel büyüdü benim evimde. Geldiğinde küçücüktü. Şu an gayet güzel büyüyor. Çok fazla sorun yaşamıyoruz kendisiyle. Arada bir sulamayı unutuyorum. Onu da çok bence güzel bir şekilde tolere edebiliyor. Bakımının kolay olduğunu düşünüyorum. Hatta hiçbir şekilde kormlarına da dokunmuyorum. Alttan bir sürü yeni bebekler de verdi. Böylece saksı çok güzel dolu gözüküyor. Şu sıra kırmızı örümcek sorunumuz var ama alokasyası olan kimin kırmızı örümcek sorunu yok ki, değil mi? O yüzden seve seve kendisini bir kez daha kesinlikle alırım, bakarım, öperim, koklarım. Peki hangisini asla almam? Yani asla almam demeyelim çünkü 4 kere aldım. Ama inat ettiğim için 4 kere aldım. Alokasya Poli'den bahsediyorum tabii ki. Hani her yerde satılan, çok uygun fiyatlarda satılan bir bitki. Fil kulaklarında belki de tek, hani böyle herkesin çok rahat bir şekilde kendisini de zora sokmadan alabileceği bir bitki ama
Ben 3 kere adadan ayırdım. Dördüncünde kök çürümesi yaşamadım. 3 kere kök çürümesiyle adadan ayırdım. Dördüncüde kök çürümesi yaşamadım. Şu anda kendisi gövde çürümesi yaşıyor. Niye yaşamasın? Çünkü o bir alokasya poli arkadaşlar. Benim inadımdan dolayı aldığım bir bitki ama yaşatmayı başardım. Onunla da ilgili video çektim. En azından mutluyum. Aylar geçti. Belki sene bile olmuştur. Hala bende, hala yaşıyor ve hala yeni yapraklar çıkarıyor. Ama kendisinden nefret ediyorum. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi gezdim geldim. Doğa çiçeklerini gezdim. Birçoğunuz bakamıyorsunuz, sorun yaşıyorsunuz. Yaprak ucu kuruyor, yok bilmem ne arkadaşlar. Biraz önce hatta Instagram'da bir hikaye attım. Ya dedim, siz niye bu kadar mükemmeliyetçisiniz? Doğa çiçeklerin ucu kuruyor. Kuruyor. Benim de beyazım var. Senin de benim var. Belki buranda bir şey var. Belki bir sivilce izi var. Kimse mükemmel değil. Bence mükemmelsiniz ama kendi içinizde mükemmelsiniz. Bitkilere de bu saygı çerçevesinde bence bakmamız gerekiyor. Geçelim. Hangisi çok kolay, hangisini çok severim, hangisine bakarım ve bir daha alırım kesinlikle. Makoyana'yı çok seviyorum. Yaprakları çok kalın olduğu için tahminimce çok güçlü bir dua çiçeği. Hani böyle sizin sevmediğiniz o yaprak ucu kurumasını falan da çok fazla yaşamıyor. Diğer dua çiçeklerine baktığınızda ya kadife tarzındadır yaprakları ya da çok aşırı incedir. Bu da hem bitki zararlısından çok rahat bir şekilde etkilendiğini gösteriyor hem de çok fazla dirençli olmuyorlar. Bakımları zor. İşte nemiydi, sulamasıydı filan falan böyle çok bıdı bıdı yapıyorlar. Ama Makoyana benim canımdır. Hem şekil olarak, görsel olarak da gerçekten aşırı hoşuma gidiyor. Peki hangisi dediğim doğa çiçeklerinden, yani Orbifolia'yı söyleyeceğim. Calettia orbifolia. Evet, aldım, gene aldım. Dayanamıyorum çünkü alıyorum. Ama niye orbifolia ile alakalı böyle bir düşüncem var? Bir yapı marketten aldığım Calettia orbifolia ile beraber evime trips gelmişti. Yani sadece bu bitkide var diye bir şey yok tabii ki. Trips bütün bitkilerde olabilir. Herhangi bir bitkiyle de elinize gelebilir ama hani şey vardır ya, böyle kötü deneyim yaşadığınız bir durumda bir diken üstünde olursunuz, bir içiniz gıcıklanır, çok içinize sinmez bir şeyler. İşte Orbifolia da benim için öyle. Kenarda, kıyıda, köşede duruyor. Çok fazla kendisiyle muhatap olmuyorum. O da bir şekilde hem böyle yaprağını çirkinleştirerek hem çok güzel yapraklar vererek bana karşılık veriyor bir şekilde. Böyle bir sevgi nefret ilişkimiz var yani Orbifolia'yla. Evet, şimdi peperomiyalarla ilgili konuşalım. Evimde güzel türleri var, yani bayağı bir sayısı var. Kesinlikle alacağım peperomia Hoffmania ile Hop arasında gidip geliyorum. Ama sanırım Hop'u seçeceğim. Yok ya, hayır. Şu an karşımdalar da arkadaşlar. Hoffmania'yı seçeceğim ya. Çok fazla yeni yaprak veriyor, çok hızlı büyüyor, yerini çok sevdi, sulaması rahat. Zaten peperomiyalar genel olarak bakımları bence çok rahat eğer sulamayı doğru bir şekilde yapıyorsanız. Hoffmania'da işte yeni bir sürü yeşil yeşil yapraklar veriyor. Bulunduğu köşeyi çok güzel bir şekilde dolduruyor, göz dolduruyor. Hop birazcık çok boş boş gidiyor ya, dolu dolu olsun istiyorum. Yani şu an bakıyorum, evet, Hoffmania kesinlikle çok sevdiğim peperomiyalardan. Peki hangisi hani ya alma yapma bunu kendine diyebileceğim, bence peperomia neydi? Latincesini hatırlayamıyorum şimdi. Evet, karpuz peperomia. Kaplumbağa ile bir arada gittim ama yok. Karpuz peperomia. Çok zorluk yaşadım. Kargo ile geldi bana. Kargo ile sipariş verdim ve kargo sonrası kendine getirmem gerçekten çok zor oldu. Ve ciddi anlamda çok fazla sıkıntı yaşıyor. Çok fazla takipçimde de biliyorum evde bir türlü mutlu edemediklerini, sıkıntı yaşadıklarını. O yüzden sanırım karpuz peperomia. Görsem kargoyla değil de gittiğim bir serada falan görsem sağlıklıysa alırım tabii ki, gene denerim ama hani bitki bakımı tecrüben yoksa arkadaş, birazcık bence, tabii siz ne düşünürsünüz bilmiyorum, karpuz peperomia'dan uzak durmakta fayda var. Begonyalar. Gördüğüm andan itibaren
büyük bir aşk yaşadığım ve sonunda satıcıdan bulup evime aldığım begonya Ferox kesinlikle vazgeçilmezim. Ama kolay mı? Değil. Eve geldiği zaman çok fazla adaptasyon sorunu yaşadık ama sonunda başardık. Evimde yeni yaprak da verdi ama o farklı işte yaprak üstündeki minik minik dikenleri, asil duran bir begonya olduğunu düşünüyorum. Çok zor tahminimce, bakımının zor olduğunu düşündüğüm begonya türlerinden bir tanesi ama bir kere böyle bulduktan sonra nasıl bakılacağını sonrası çok rahat. Hangi begonyayı bir daha evime sokmam? Yani belki şaşıracaksınız ama bu çilli begonyayı yok arkadaşlar ya. Peki niye? Bir, çok fazla yer kaplıyor. Evet, bakımı aşırı rahat. Bu arada burada begonyalarda birazcık ters köşe seçim yaptım. Bakımı çok rahat. Çok hızlı büyüyor. Ama bu hızlı büyümesi sorunu beni gıcık ediyor. Çünkü yaprakların hepsi zaten aynı. Hani ya kesinlikle evimde olması diyeceğim bir begonya değil. Ama diğer begonyalarım hepsi çok güzel bence. Çilli begonya haricinde. Ama Ferox benim için bir numara. Singoyumlar, okbaşı sarmaşıkları. Hangisini kesinlikle bir daha alırım? Singoyum alboyu kesinlikle bir kere daha alırım. Ya genetiği çok iyiydi bilmiyorum ama yani senelerdir bende senelerdir albo yapraklar vermeye, varyeteli yapraklar vermeye devam ediyor. Bebeğini de çoğalttım. Bebeği de çok güzel büyüyor. Hatta anneyi geçti, anaç bitkiyi geçti. Syngonium albo'nun hem işte bütün yapraklarının farklı çıkması hem görsel olarak güzel bir şölen oluşturması beni çok mutlu ediyor. Hangisini kesinlikle almam? Syngonium strawberry yok yani aldığımdan beri ne eve adapte olabildi, ne o yapraklarını açtı, ne mutlu ettim. Ya suyun içindesin arkadaş, bu nemle alakalı olamaz. Kil bilyesini aldım sonunda yaprakları açılır diye. Hala yaprakları böyle büzüş büzüş kapalı kapalı duruyor. Dedim yani yapacak bir şey yok. Bir tane arkadaşım var, ona kendisine mutlu olun beraber diyerek yollamayı planlıyorum. Çok gıcık bir bitki kendisi ne yazık ki. Çin herdem yeşili, aglanamalar. Ben bitki bakamıyorum arkadaş diyen herkesin bakabileceği bir cins ama hepsi değil. Aglaoma Silver Queen evimin en eski Çin herdem yeşili olur kendisi ve dersiz, tasasız, susadığını da belli ediyor. Tabii ki bakımda istiyor ama hani böyle elin habire üstünde olmasına gerek yok. Hiçbir şekilde bitki zararlısı çekmiyor kendisi, umrunda bile değil. Bir şey salgılıyor o bitki ama bütün bitki zararları ondan uzak duruyor. Evim trips oldu, kırmızı örümcek, unlu bit ne ararsanız evde ben yaşadım. Aglomemaların hiçbirisine bulaşmadı. Silver Queen bizim Çin herdem yeşilinin evimizdeki atası. Peki hangisini kesinlikle almam? Şu an evimde yok ve gerçekten kesinlikle almam. Sanırım adı Aglonema White Lipstick. Beyaz olan Aglonema. Belki görmüşsünüzdür. Yani alır almaz o kadar yoğun stresler yaşadık ki biz o bitkiyle beraber. Yaprakları çürümeye başladı, işte ışık mutlu etmedi, o mutlu etmedi. O yüzden klasik aglonemalardan dışarıya çok fazla çıkacağımı zannetmiyorum. Pembelerde de sorun yaşadım bu arada. Bir tanesi hariç, o hala elimde ama ekstrem çok güzel gözüken aglonemalar yok ya, olmuyor. Tahminen belki de doğal bir variyete olmayabilir bu arada white lipstick. Onu da araştırıp yazarım. Yapay insan eli fabrikasyon, ben öyle diyorum, fabrikasyon bir bitki ise eğer belki de o yüzden sorun yaşadım, kim bilir. Ripsalislere gelirsek evimizin gene dersiz, tasasız bitkilerinden bir tanesi. En azından çoğu öyle. Benim favorim Ripsalis. Bu arada Ripsalislerin net adını bulmakta birazcık sıkıntı yaşıyorum. Türlerinin de çok az olduğunu biliyorum. Hatta soyu tükenmeye yakın olduğuna dair bir video izlemiştim. Ama bendeki en çok sevdiğim Basiflora, salladım yazarım adını. Bu arkadaş
Hem çok güzel büyüyor, hem beni hiçbir şekilde sıkıntıya sokmuyor. İşte sulaması çok rahat, bakımı çok rahat geldi bana ve henüz çiçekleriyle karşılaşamadım tabii ripsarislerin. Miniş miniş böyle çiçekleri oluyor. Bir gün umarım karşılaşacağım minnoş çiçekleriyle ama ripsaris adını söyleyemediğim favorim. Peki hangisini bir daha almam? Yeni aldım. Bakımı çok zor. Ripsalis ferreirae olması lazım adının. Sukulent gibi olduğunu düşündüğüm bir bitki. Yani sukulent gibi bakılması gereken ama çok kolay bozulabilen, çok kolay sıkıntı yaşayan bir ripsalis türü olduğunu düşünüyorum. Umarım bu aldığıma bakabileceğim ama bana çok zahmet çektiren minnoşlardan bir tanesi oldu. Bir tanesi çok güzel büyüdü. Evimde şu an 2 tane var. Hangisi güzel büyüdü biliyor musunuz? Teraryumun içerisine koyduğum, tahminen bu arkadaş nem delisi. O yüzden teraryumun içinde coştu gitti ama ben dışarıda daha normal koşullarda evimin koşullarında bakabilmeyi denemek istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. İnatlaşıyoruz bitkilerde, yapacak bir şey yok. Gelelim monsteralara. Biliyorum sizi şaşırtacak ama ben monstera sevmiyorum arkadaşlar. Deve tabanı. Belki her evde olduğu için sevmiyorum bilmiyorum ama yani bir tane var, trips magneti olarak kullanıyorum. Evimde trips varsa monstera kesin gidiyor çünkü. Hani onun yaprak halkasına bakmak için evimde tutuyorum. Su içerisinde zaten, toprağa da almadım kendisini. Ama illa bir tane seçmem gerekirse Monstera albo hediye olarak gelmişti. Albo'yu seçeceğim. En azından bir yaprak farkı değişikliği var. Herhalde 8 aydır falan ben de sonunda yeni yaprak, yeni sürgün vermeye başladı. Çok mutluyum. Büyük bir hevesle yeni çıkacak olan yaprağını bekliyorum. Bulması birazcık zor. Bu arada Monstera albo'nun yanlış hatırlamıyorsam varyetesi geçici, Monstera tai'nin varyetesi kalıcı diye hatırlıyorum. Gene bir videoya bakmak gerekiyor. Hangisini kesinlikle almam? Beni çok zorladı. Monstera obliqua. Sizde de varsa bilirsiniz. Yaprak ucu kurumasından bahsetmeyeceğim. O kısmı umursamıyorum ama bir böyle tutunabilmek için ipcik çıkarıyor. Yani ip değil tabii, dal çıkarıyor. Ben onu kesiyorum gene çıkarıyor. Ben onu kesiyorum gene çıkarıyor. Ama o arkadaşla da inatlaştım. Dedim ki senden yeni yaprak alacağım. Şu an yeni yaprak çıkarmaya başladı. Ama böyle alayım da çok rahat bir şekilde bakayım, karşısına geçeyim, oturayım, izleyeyim diyebileceğiniz bir bitki olduğunu düşünmüyorum kendisinin. Evet, elimdeki çoğu hani kalabalık türler arasından seçim yapmaya çalıştım. Tabii ki farklı cinslerde böyle birkaç tane olanlar falan var ama onlarda seçim yapmayacağım. Çok hayran olduğum, size anlattığım bitkiler de değiller. En azından yavaş yavaş tecrübe ettiğim bitkiler diyelim. Yani koleksiyon boyutuna, bence koleksiyon boyutuna geçmiş olan bitkiler değil. Koleksiyon olması için benim için hani bir en azından 4-5 taneden fazla türünün elimde olması gerekiyor ki bir kıyaslama yapabileyim. Var mı ortak beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz dediğimiz bitkiler sizlerle beraber, ya da sizin farklı düşünceniz var mı? Ya Minnoş sen şunu dedin de ben ona bayılıyorum, çok rahat bakıyorum. İşte şu dediğinden nefret ediyorum falan dediğiniz bitkiler varsa aşağıda yorumlarda buluşalım. Böyle birazcık bitki dedikodusu yaptık sizlerle beraber. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, İlk defa gelenlerdenseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar. Bay bay.